Zirveye ulaşmış bir sporcu düşünün. Artık daha iyisi olamaz gibi, değil mi? Peki ya bilim devreye girerse? Gelin, bilimin insan potansiyelinin sınırlarını nasıl zorladığına birlikte bakalım. Hepimiz o elit sporcuların gücüne, zarafetine hayran kalıyoruz, değil mi? Vücutları sanki hassas ayarlanmış birer makine gibi. Adeta birer sanat eseri. Peki, o kusursuz makine bir duvara toslarsa ne olacak? Ya daha iyi olmanın sırrı çıplak gözün göremediği kadar derinde saklıysa, işte o zaman ne yapacağız? İşte bu noktada hikayemizin kahramanı Alex'le tanışıyoruz. Alex, kendini işine adamış bir sporcu ama bir sorun var. Performansında bir platoya, yani bir durgunluk dönemine ulaşmış. Artık bir adım öteye gidemiyor ve acilen yeni bir avantaj bulması lazım. Burada cevap daha sıkı antrenman yap değil. Cevap daha akıllıca antrenman yap. Çözüm kaba kuvvetten değil, daha derin bir anlayıştan geçiyor. Ve işte tam da bu noktada spor biyomekaniği bilimi sahneye çıkıyor. Peki ama nasıl? Çıplak gözün kaçırdığı o saliselik detayları nasıl görebiliriz? İşte Alex'in yolculuğu tam da burada bir biyomekanik laboratuvarında başlıyor. Burada bilim insanları hareketi bizim aklımızın alamayacağı yöntemlerle mercek altına alıyor. İşe bizim gözümüzün gördüğü o bulanık hareketi unutup yerine yüksek hızlı kameraları koyarak başlıyorlar. Bu kameralar saniyede binlerce kare yakalayabiliyor. Yani bir göz kırpma anını bile yüzlerce farklı fotoğrafa bölüyorlar. O bulanıklık bir anda kristal netliğinde anlara dönüşüyor. Ama tabii bu al eline bir kamera, çek demek kadar basit değil. İşin içinde ciddi bir bilim var. Doğru veriyi toplamak için her detayın kusursuz olması gerekiyor. Görüntü kalitesi, saniyedeki kare hızı, ışık hassasiyeti, her bir ayar elde edilen sonucun bilimsel olarak güvenilir olması için hayati önem taşıyor. Yalnız tek bir kameradan gelen 2 boyutlu görüntü hikayenin sadece bir yanını anlatır. Düz bir resim gibi. Mesela bir koşucunun bacağının yana ne kadar açıldığını görürsünüz ama ileri geri yaptığı o kritik salınımı kaçırırsınız. İşte bu yüzden Alex'in hareketinin bütününü, yani tam resmini görmek için 3 boyuta geçmemiz şart. Peki bu 3 boyutlu dünya nasıl yaratılıyor? Her şey adeta dijital bir sahne kurmakla başlıyor. Ellerinde tuttukları bu özel kalibrasyon çubuğuyla kameraların kayıt yapacağı alanı santim santim tarıyorlar. Böylece tüm kameralar o alanın neresi olduğunu anlıyor ve adeta ortak bir dil konuşmaya başlıyor. Sonraki adımda bu şeklindeki çerçeve sahneye giriyor. Bu alet o dijital dünyanın merkezini, yani sıfır noktasını belirliyor. Artık her şey hazır. Alex'in yapacağı her bir hareket bu küresel koordinat sisteminde inanılmaz bir hassasiyetle ölçülebilecek. Tamam, hareketi nasıl yakaladığımızı anladık. Ama o hareketi başlatan şey ne? Yani o gözle göremediğimiz gizli kuvvetler. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Bunu ölçmek için Alex'i kuvvet platformu denilen bir zemine alıyorlar. Bunu süper gelişmiş, inanılmaz hassas bir banyo kartası gibi düşünebilirsiniz. Ama bu sadece aşağı doğru olan ağırlığı değil, Alex'in yere uyguladığı her yöndeki kuvveti, yani ileri, geri, sağa, sola her şeyi ölçüyor. Ve bu platformların hassasiyeti gerçekten akıl almaz. Bakın, o kadar hassaslar ki bir elmanın ağırlığından bile daha küçük kuvvet değişimlerini fark edebiliyorlar. Yani 2,4 Newton'luk bir kuvvetten bahsediyoruz. İşte Alex'in her adımının arkasındaki o gizli itiş ve çekiş gücünü bu sayede ortaya çıkarıyorlar. Bu bize ne mi söylüyor? Koçların bile göremediği şeyleri. Mesela Alex'in her adımda ayağını farkında olmadan sadece birkaç milimetre fazla öne basması aslında her adımda mini bir fren yaptığı anlamına gelebilir. Düşünsenize, her adımda görünmez bir frene basıyorsunuz. Saliselerin her şey demek olduğu bir sporda bu küçük frenleme podyumla dördüncülük arasındaki o acı fark olabilir. Güzel, Alex'in hareketini gördük, adımlarındaki kuvvetleri ölçtük. Peki tüm bu mekanizmayı çalıştıran motor, yani kaslar ne durumda? Sırada kasların sesini dinlemek var. Bu işleme elektromiyografi ya da kısaca EMG deniyor. Bunu beyinle kaslar arasındaki telefon hattına kulak misafiri olmak gibi düşünebilirsiniz. Cildin üzerine yerleştirilen küçük sensörler, beynin kaslara gönderdiği kasıl emrini, yani o minicik elektriksel sinyalleri yakalıyor. Aslında sensörlerin yakaladığı şey tek bir ses değil.
Bir hareketi yapmak için aynı anda ateşlenen binlerce minik kas lifinin oluşturduğu bir koro gibi karmaşık bir sinyal. Hangi kas, ne zaman, ne kadar şiddetle çalışıyor, hepsi bu sinyalin içinde saklı. Tabii bu sinyali doğru dinlemek çok kritik. Düşünün, gürültülü bir partide birinin fısıltısını duymaya çalışıyorsunuz. Bilim insanları da aynen öyle. Komşu kaslardan gelen gürültüyü, yani parazit sinyalleri elemek zorunda. Cilde hazırlıyorlar, elektrotları milimetrik hassasiyetle yerleştiriyorlar. Çünkü tek bir yanlışlık bütün veriyi çöp haline getirebilir. Şimdi elimizde ne var? Hareket verileri, kuvvet verileri, kas aktivitesi verileri, bir sürü veri. Ama bu daha sadece başlangıç. Asıl sihir bütün bu parçalar bir araya geldiğinde başlıyor. Ve bu sihrin temelinde bilimin altın kuralı yatıyor. Tekrarlanabilirlik. Yani yapılan her şey o kadar net bir şekilde belgelenmeli ki dünyanın başka bir ucundaki bir bilim insanı aynı adımları izleyerek aynı sonuçları bulabilsin. Bu ne demek? Alex'e verilecek tavsiyelerin bence böyle yapsan iyi olur gibi tahminlere değil, kaya gibi sağlam bilimsel kanıtlara dayandığından emin olmak demek. İşte bu kaya gibi sağlam verilerle inanılmaz bir şey yapılıyor. Alex'in dijital bir ikizi yaratılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Kas ve kemik yapısını gösteren, tamamen bilgisayar ortamında oluşturulmuş, hareket eden bir model. İşte bu dijital ikizin asıl gücü de burada. Artık bilim insanları ya şöyle olsaydı diye sorabiliyorlar. Mesela kol açısını 2 derece değiştirsek ne olurdu? Ya da daha hızlı koşmaya başlasaydı biyomekaniği nasıl etkilenirdi? Bu tür onlarca senaryoyu Alex'i haftalarca yorup deneme yanılma yapmaya zorlamadan saniyeler içinde bilgisayarda test edebiliyorlar. Peki, tamam. Bütün bu teknoloji, bu veriler, sensörler, simülasyonlar, laboratuvardaki bu karmaşık dünya sahaya, yani Alex'in gerçek performansına nasıl yansıyor? İşte en güzel kısmı da bu. O karmaşık grafikler, o bilimsel terimler, Alex ve koçu için son derece basit, anlaşılır ve uygulanabilir tavsiyelere dönüştürülüyor. Yani frenleme impulsunu %10 azaltmalısın yerine, adımını sadece 5 milimetre daha geriye at gibi net bir komut veriliyor. İşte o platoyu aşmasını sağlayacak küçük ama devrim niteliğindeki ayarlamalar bu şekilde yapılıyor. Alex'in bu yolculuğu bize gösteriyor ki bilim artık sadece rekorları kaydetmiyor, o rekorların nasıl kırılacağına adeta mühendis gibi tasarlıyor. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Acaba mükemmel spor tekniğinin tamamen laboratuvar